Hepinize yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir projeyle yeniden birlikteyiz. Makrame çanta yapacağız. Instagram'dan beni takip edenler makrameyi yeni öğrendiğimi biliyorlar. Birkaç anahtarlık çalışmam olmuştu. Bunları sizlerle story'de paylaşmıştım. Sonrasında hemen kendimi çanta yaparken buldum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yani öncesinde ufak tefek bir şeyler yap, değil mi? Yok. Ama hiç korkmayın. Ben size zaten hiç zor bir şey öğretmiyorum. Hep basit şeyler gösteriyorum. Çantayı da bu videoyu izledikten sonra hemen yapacaksınız, takacaksınız, çıkacaksınız. Bu kadar. Hadi o zaman yine ben çok konuşmaya başladım. Hemen izleyelim bakalım makrame çanta nasıl oluyor. Çanta için 4 milimetrelik pamuk makrame ipi kullanıyorum. Ben bu ipi geçen senelerde Eminönü'nde bu tarz ipler satan bir dükkandan almıştım. Eğer İstanbul dışındaysanız bu ipleri alabileceğiniz internet siteleri de kolayca bulabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet tek ipten oluşan bu topun uzunluğu 20 metre. Çanta için bu 12'li ipi ikiye katlayarak 24 adete getirdim. Uzunluğunu da 3 metre olarak ayarladım. Yani bütün toptan 6 metre ip kullandım. Bu ipin fiyatı ise benim aldığım zaman 25 TL'di. Sanırım yine o civarlardadır. Şimdi ipleri 6 metreyi işaretlediğim yerden keserek başlıyorum. Ben daha önce su borusu parçalarından böyle bir askılık yapmıştım. Bunu kullanacağım. Sizler pratik olarak bir sandalye de kullanabilirsiniz. Önemli olan ipin iki ucunu bağlayabileceğimiz bir yer bulmak. Çantayı bu ip üzerine çalışacağız. İpin uzunluğu yaklaşık 1,5 metre. Makrame iplerin iki ucunu eşitleyerek birleştiği kısmı buluyorum. Ve gördüğünüz gibi ipe kilitliyorum. Bu işleme 25 sıra olana kadar devam ediyorum. Şimdi ilk düğümü atmaya başlıyoruz. Baştan 4 tane ip alıyorum. Sağdaki ipi ortadaki iki ipin üzerine tutuyorum. Soldaki ipi de gördüğünüz gibi alttan alıp sağdaki boşluğun içinden çıkartıyorum. Ve yukarıya kaydırdım. İkincisinde soldaki ipi tutup sağdaki ipi alttan çıkarıyorum ve kilitliyorum. Yani ilk yaptığımızın tersini yaptık. Böylece ilk düğümü atmış oluyoruz. Hemen yanından 4 ip daha alarak aynı işlemleri sıra boyunca uyguluyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit. Bu düğüm tekniğine square knot deniyor ve çantamızın genel görüntüsünü bu düğüm tekniğiyle düşeceğiz. İkinci sıraya geldiğimizde üstteki iki düğümün birleşimindeki ipleri ve sağdan bir, soldan bir ip alarak yine bir dörtlü oluşturuyorum. Bu 4 ipi de square knot tekniği uygulayarak deseni oluşturuyorum. Üçüncü sıraya geldiğimde yine en baştaki iplerle devam ediyorum.
Sıra arttıkça uzunluk da arttığından çalışmak zor olabilir. Ben biraz katlayarak devam ettim burada. Şimdi 34. sıraya geldiğimde kapak oluşturmaya başlayacağım. Hemen ufak bir iple işaret koyarak sınırı belirliyorum. Aynı desene 5 sıra daha devam ettikten sonra 1, 2, 3, 4 sıra ayırıp ipleri 3 gruba ayırıyorum. Her grubu 3, 2, 1 olacak şekilde üçgen şekli verir gibi düğümlüyorum. Santim uzunluk bırakıp ipleri kesiyorum. 10 santim benim için yeterliydi. İsterseniz 15-20 santimde bırakabilirsiniz. Burası size kalmış. Bakın burası en baştan beri düğümlediğimiz kısım. Burası içte kalacak. İşaretim hala burada. Ona ihtiyacım var, çıkartmıyorum. Bu gördüğünüz kısım da dışta kalacak. Başlangıç arka kısma göre daha güzel çünkü. Kapak kısmını bu kısımda çalışacağım. Şimdi ne yapıyorum? Soldaki 1, sağdaki 2. Birinci sabit kalıyor. İkinci ipi alttan birinci ipe sardırarak düğümlüyorum. Sabitlemek için aynı şekilde ikinci kez düğüm atıyorum. Bu ip hep burada. Her bir ipi ikişer kez birinci ipe sardırıyorum. İzleyenler hatırlayacaktır. Bu kısım arkadaş bilekliği yaparken kullandığımız düğüme biraz benziyor. İzlemeyenlerse yukarıdaki linke tıklayarak o videoma da ulaşabilirler. Çantanın kapak kısmıyla devam edelim. Bu kalan ipleri püsküller yapmak için tek tek açıyorum. Önce kalın dişli tarakla ipleri açıyorum. Sonrasında ince kısmıyla bütün iplerin dağılmasını sağlıyorum. Ben bu dalgalı püsküllerin düz olmasını istediğim için biraz ütüledim. Daha sonra püskülleri tarayarak düzgünce kestim. Yine geldik çantanın iç kısmına. Çanta delikli, küçük eşyalarımız arasından kayıp gitmesin diye orta kısmına astar yapmak gerekir. Astar olarak ham bez kullanıyorum. Bu kumaş da alışveriş çantası için kullandığımız kumaşın kalan parçası. Bunu da burada değerlendiriyorum. Hemen kabataslak ölçüsünü alıyorum. Kenarlardan biraz boşluk bırakıyorum. Birer santim dikiş payı bırakarak kumaşı kesip biçiyorum.
Biraz önce çıkan bu parçayı da 8-10 santim kadar 2 adet kesiyorum. İçlerine mıknatıs koyarak açma kapama klipsi oluşturacağız. Şu iç kısma da cep yapmak istiyorum. Yine paylarını verip ölçüsünü alarak bir parça kumaş kesiyorum. Ve bütün bu parçaları dikiyorum. İç kısımda gayet kullanışlı bir cep diktik. Mıknatısı diktik. İşaretimiz hala yerinde duruyor. Şimdi ona ihtiyacımız var. İşarete göre yeri belirleyip çanta formunu vermek için bu başta kullandığımız ipleri kullanacağım. Daha önce halı dokuma iğnesi olarak kullandığım iğnemi kullanıyorum. İğne deliği makrome ipe en uygun olan iğne buydu. Ekranda gördüğünüz gibi yanda kalan deliklerin arasından iğneyi geçirerek yan kısımlarını dikiyorum. Son kısımda düğüm atıp ipi içeride bırakarak kesiyorum. Karşı tarafı da dikince çanta şeklini aldı. Mıknatısın da karşı tarafını hazırlamak için yerini belirliyorum ve dikiyorum. Çanta bitti. Buraya kadar hazırlayıp portföy olarak da kullanılabilir. Eski bir çanta askısından bu iki aparat alacağım. Sizlere de tavsiyem önce bir eve bakın, kullanabileceğiniz bir şeyler var mı? Yoksa o zaman tuhafiyelerden bu aparatları satın alabilirsiniz. Bu arada bu kayışı da atmıyorum. Başka bir çalışmada kullanmak üzere arkadaşlarının yanına koyuyorum. Aparatların birini alıyorum ve çantadan kalan iplerden 4 tanesini alıyorum. Santim kadarlık bir kısmı aparatın içinden geçiriyorum. Daha kısa bir ipin ucunu ikiye katlıyorum. Gördüğünüz gibi etrafına sardırarak üstteki boşluktan geçirip kilitliyorum. Aparatı zemine sabitledim. İp parçalarını, püskülleri de içeri gizleyip yine square knot tekniği uygulayarak düğümlüyorum.
tekniği dümdüz uyguladığımızda da bu desen ortaya çıkıyor. Kalın ipleri kullandığım için ipler yetmedi. Size bir de ip eklemeyi göstereyim burada. Yeni ipi ortadaki iplerin arasına sıkıştırıyorum. Kaldığım yerden devam edip biraz sıkıştırarak birkaç sıra düğüm atıyorum. Böylece yeni ipi buraya eklemiş oluyoruz. Kalan ipi arkaya atıp yeni iple düğümleyerek devam ediyorum. Böyle bir yöntem var mı bilmiyorum fakat bana gayet mantıklı geldi. Askıya 80 santim olana kadar devam ettim. İlk aparatta yaptığım işlemleri ikinci aparata da uygulayarak askıyı da bitiriyorum. Güle güle kullanın. Benzerlerine bir sürü para verip elbette alabilirsiniz. Fakat en fazla 2 gününüzü ayırıp çok daha az maliyetle mağaza reyonlarındakinin aynısı. Ama kendi emeğiniz olduğu için çok daha kıymetli bir çantanız olabilir. Artık yöntemi biliyorsunuz. Seçim sizin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.